En çok garip gelen şeylerden biri, İtalyanlar oturup kahvesini hemen içip gider. Oturup saatlerce muhabbet etmeyi sevmez. Eğer yeni geliyorsanız kesinlikle hazır olun çünkü İtalyanların bazı alışkanlıkları ben başka bir gezegene mi geldim acaba dedirttirebiliyor. How Education kanalından herkese merhaba arkadaşlar, ben Emir. Bu hafta sizlerle birlikte İtalyanların garip alışkanlıkları hakkında konuşacağız. Eğer İtalya'ya yeni geliyorsanız İtalyanların bazı alışkanlıkları size çok farklı hissettirebiliyor. O zaman bunlardan tek tek bahsetmeye başlayalım. Birinci ve en önemli, herkesin de bildiği konu tabii ki de cappuccino sorunsalı. Şimdi bildiğiniz üzere İtalya kahve kültürü çok gelişmiş ülkelerden bir tanesi. İtalya'da kahvesiz hiçbir şey yapamazsınız. Hayatınız, günde yaptığınız bazı şeyler kahve etrafında şekilleniyor diyebiliriz. Bu kadar fazla büyük bir e, gücü var İtalyan kültürü ve İtalyan günlük yaşamında. Türkiye'de nasıl çay olduğu gibi, bizim çay kültürümüz olduğu gibi İtalyanlar da kahve kültürüne çok bağlılar. Şimdi bunun belli başlı kuralları var İtalya'da. Evet, bize garip gelebiliyor. Biz gece 3'te bile soğuk bir kahve içmeye okey olabiliyoruz Türkiye'de. Fakat İtalya'da bunun belli başlı kuralları var ve bunun dışına çıkmak insanlara çok absürt gelebiliyor. Çünkü İtalyanlar ya da genel olarak Avrupalılar belli başlı kurallar içinde yaşamayı Türklere nazaran ya da diğer ülkelere nazaran çok seven toplumlar. Bu da onların alışkanlıklarından biri diyebiliriz. Peki bu kural nasıl bir kural? Ondan bahsedelim o zaman. Şimdi İtalyanlar sabah cappuccino muhabbeti şöyle bir muhabbet. İtalyanlar sabah kahvaltısı yapmak istediğinde genellikle tatlı şeyler tüketiyor bize nazaran. Biz tuzlu kahvaltı yapmayı ve çok uzun süren bir kahvaltı süreci geçirmeyi seviyoruz. Hatta bazen öğle yemeği bile yemediğimiz, brunch yaptığımız günler oluyor ve çok uzun sürebiliyor. Fakat İtalya'da kahvaltı kültürü genel olarak çok hızlı olduğu için İtalyanlar çok fazla kahvaltıda vakit geçirmeyi sevmiyor ya da kahvaltıda çok fazla şey yemeyi sevmiyor bizim gibi. Onun yerine insanlar sabah brioche, yani kruvasan yemeyi tercih ediyorlar. Hatta bu ismi de farklılıklar gösterebiliyor. Kuzeyde brioche diyorlar, güneyde cornetto diyorlar. İçerisinde belli başlı tatlı ürünler bulunuyor. Genelde tuzlu yenmiyor fakat tuzlu seçenekler de oluyor. Kafeden kafeye değişkenlik gösteren. Bununla birlikte cappuccino sabah içiliyor. Ya da latte macchiato, bol sütlü içecekleri sabah içmeyi tercih ediyorlar kahvaltı niyetine ki biraz daha doymuş hissetsinler. Fakat çok sütlü içecekleri öğleden sonra tüketmemeyi dikkat ediyorlar. Çünkü sindirimi yavaşlattığını ve hazımsızlık yarattığını düşünüyorlar. Yani 12'ye kadar, 1'e kadar, öğle yemeğine gelene kadar İtalyanlar cappuccino içiyor. Öğleden sonra cappuccino içmemeye özen gösteriyorlar ve genellikle bir yerde sipariş verdiğinizde bu durum absürt karşılanabiliyor. Fakat tabii ki de kuzeyde çok fazla yaşanan bir durum değil. Çünkü ben günlük hayatta bol sütlü kahveler içmeye alışmış bir Türk olarak genellikle sipariş vermek istiyorum. Sürekli bir espresso içmek istemiyorum. Uzun uzun içmek hoşuma gidiyor. Ama kuzeyde böyle bir sorunla karşılaşmayabiliyorsunuz. Fakat daha küçük yerlerde, çok fazla İtalyanın yaşadığı yerlerde absürt durumlar yaşayamanız mümkün. Şimdi ikinciyle devam edelim. Makarna muhabbeti. Evet, neden İtalya'da sürekli bir yemek muhabbeti var diyeceksiniz. Çünkü İtalyan kültürünün %75'ini gerçekten yemek oluşturuyor. Geri kalanını da tarih oluşturuyor diyebiliriz. Şimdi İtalyanlar genel olarak yemek konusunda çok hassas bir toplum. Ne yediklerine, nasıl yediklerine çok fazla dikkat ediyorlar. Ne kadar fazla makarna yeseler de mesela fit kalıyorlar. Çünkü ne yediklerine çok fazla dikkat ettikleri için. Peki bu makarna muhabbeti nedir? İtalyan makarnasının Türk makarnasından çok farkı ne olabilir? İtalyanlar bildiğiniz makarnayı gram gram ölçüyor arkadaşlar. Her İtalyan aile evinde mutlaka ya da öğrenci evinde hassas tartı bulunuyor ve İtalyanlar her öğün yediği makarnayı ölçüyorlar. Genellikle 70-80 gram arasında yiyorlar. Çok acıktılarsa 90 gram yiyorlar. Bizim gibi paketi bocalama doldurup 4 kişi için onu hazırlayıp 500 gram makarna yiyemiyorlar. O yüzden fit kalmalarının bir sırrı da bu diyebiliriz. Peki makarna hakkında daha farklı yaptıkları şeyler ne bizden? İtalya'daki makarnalar Türkiye'deki makarnalara nazaran mesela çok sert. Ve pişirdiğinizde hala sert olabiliyor. Çünkü İtalyanlar al dente denen, yani çok pişmemiş şekilde makarnayı yemeyi seviyorlar. Fakat bu sizde hazımsızlık yapmıyor. Türkiye'deki makarnalardan çok fazla farklılıkları var. Çünkü İtalya'daki un muhabbeti de Türkiye'dekinden çok farklı. Tipleri vesaire olduğu için hazımsızlık yapmayan bir un türü kullanıyorlar ve hiçbir şekilde rahatsız olmuyorsunuz. Bu beni mesela çok şaşırtmıştı. Üçüncüyle devam edelim o zaman. Bu en can alıcı şeylerden biri. Yine yemek içeriyor tabii ki de. Çünkü İtalyan kültürü bildiğiniz üzere. Saatler ve yemek düzeni. Şimdi İtalyanların ben saatle ilgili bir problemi olduğunu düşünmüyorum. İtalyanlar her yere geç kalıyordur vesaire de bir stereotip var kafada. Fakat şöyle bir şey var. İtalyanlar bir yere geç kalmıyor arkadaşlar. İtalyanlar direkt çalışmayı sevmedikleri için
belli başlı saatler arasında çalışmaya ve o saatlere uymaya özen gösteriyorlar. Yani siz mesela bir yere gitmek istediğinizde eğer sizi 7.30'dan 1.30'a kadar açık diyorsa 7.30'dan 1.30'a kadar gerçekten açıktır. Fakat o saatin dışında uzatma, esneme hiçbir şekilde yaşanmaz. Çünkü belli kurallar içinde, belli saatler içinde yapmayı seviyorlar bazı şeyleri. Şimdi İtalya'daki saatleme olayı da çok garip Türkiye'ye nazaran. Çünkü Türkiye'de bir yere gittiğinizde sabah 9, akşam 5 şeklinde çalışır. Ve siz günün ne zaman hangi saate giderseniz o dükkana ya da yapmanız gereken servise ulaşabilirsiniz. Fakat İtalya'da bu mümkün değil. Şimdi İtalya'da öğle yemeği arası ya da siesta diyebiliriz ki çok önemli. İtalyanlar bunu atlamayı kesinlikle sevmiyor. Öğle saatini çok geciktirmeyi asla sevmezler. Öğle yemeğinde mutlaka eve gidip ya da bir yere gidip mutlaka yemeklerini yiyip doyasıya bir dinlendikten sonra çalışmaya devam ederler. Şimdi bu saat düzeni nasıl oluyor? Nasıl zorluklar yaşayabilirsiniz? Biraz ondan bahsedelim. İtalyanlar genellikle sabah 7.30 erken saatlerde başlıyor servisler. Çok geç olmuyor yani 9-10 gibi olmuyor İspanya'daki gibi. 7-7.30 gibi başlar. 1.30'a kadar çalışırlar. 1.30'dan 3.30'a kadar genellikle çoğu dükkan kapalı olur. Tek açık olan yerleri restoranlar olur. O da yemek yiyebilmeniz için olur. Restoranlarda sadece mesela o saatlerde açık olur. Sonra gittiğinizde 3.30'dan sonra 3.30-7 arası kesinlikle açık restoran bulmanız mümkün olmaz. Sadece fast food dükkanları ya da kebap dükkanları vesaire açık olur. Normal klasik İtalyan restoranları hiçbir şekilde çalışmaya devam etmez genelde. Onun dışında 3.30'dan sonra da 3.30'dan 7'ye kadar yine çalışırlar. İkinci bir günün ikinci yarısı olarak. Ondan sonra da dükkanlar kapanır çok geç olmadan. Türkiye'deki gibi gecelere kadar açılma gibi bir muhabbette kesinlikle yok. Ee, Belli bir saatte kapanıyor. İnsanlar evine dönüp aileleriyle vakit geçirmeyi tercih ediyor burada. Ben ilk geldiğimde şöyle zorlanmıştım. Ben Türkiye'de tabii ki de e, bu saat dilimi sorunu yaşamadığımız için, istediğimiz saatte yiyip istediğimiz saatte hareket ettiğimiz için ve kahvaltıyı uzun tuttuğumuz için bazen öğle yemeğini zamanında yemek istemediğimde 4-5 gibi yemek istiyordum. Fakat hiçbir yer bulamıyordum dışarı çıktığımda. Çok fazla zorlanıyordum ve sürekli fast food yiyordum. Sonra İtalyan hayat stiline biraz daha alıştıkça, öğle yemeğini biraz daha erken 12-1 gibi yedikçe e, belli saatlerde dışarı çıktığımda bu konuda zorlanmamaya başladım. Yani bu konuyu atlatabilmeniz için İtalyanları takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ne zaman nasıl yiyorlar onlara uyduktan sonra böyle zorluklarla karşılaşmıyorsunuz. Fakat eğer uymazsanız çok fazla zorluk yaşayabiliyorsunuz dışarı çıktığınızda. Aç kaldığım bile olmuştu ilk başlarda maalesef ki. Bir diğer can alıcı şeylerden biri de nakit kart muhabbeti. Bildiğiniz üzere Türkiye'de herhangi bir yere gittiğinizde, bakkala gittiğinizde, küçücük dükkanlara gittiğinizde her yerde kartla ödeme seçeneğiniz mevcut. Fakat İtalya'da hala çok fazla nakit kullanımı var ve bazı yerler gerçekten kart kabul etmiyor. Çoğu yerde bu sorunu yaşayabiliyorsunuz. Sürekli kartla ödemenize bir sorun çıkarabiliyorlar. Nakitin yok mu diye sorabiliyorlar. Sürekli bir nakit taşıma gereksiniminde bulunuyorsunuz ya da otomat kültürü çok fazla olduğu için burada otomatlardan bir şey aldığınızda sürekli nakitle ödemeniz gerekiyor. Yani Türkiye'ye nazaran baktığınızda nakit ihtiyacınızın çok olduğu bir ülke. O yüzden geldiğinizde mutlaka yanınızda nakit bulundurmayı, 10 euro 20 euro bulundurmayı unutmayın. Daha fazlasını bulundurursanız sizin için sıkıntı olabilir. Düşürürsünüz, kaybedersiniz. 50 euro gibi bir miktar yanınızda bulundurmaya gerek yok. 10 euro 20 euro gibi bir nakit bulundurursanız acil bir durum yaşadığınızda hemen bunu telafi etmeniz mümkün. Fakat dediğim gibi sürekli her yerde kart geçmiyor. Özellikle Türkiye'den geldiyseniz, Türkiye'deki bankaları yurt dışına açık değilse ya da açık olduğunda ilk kullanımında ilk defa yurt dışında kullanıyorsanız direkt bankanız bunu güvenlik sorunu görüp birinizin kartınızı çaldığınızı düşünüp direkt kapatma gibi sorunlar olabiliyor. Bunun önüne geçmek için mutlaka gelmeden önce banka hesaplarınızı yurt dışına açıp onay verirseniz herhangi bir sorun yaşamazsınız. Fakat bazen böyle şeyler olabiliyor. ATM'ler de yutabiliyor kartınızı yabancı kart olduğu için. Böyle şeylerde dikkatli olun. Yanınızda sürekli bir nakit, küçük bir miktar da olsa nakit tutmaya özen gösterin. Şimdi biraz da market hakkında konuşalım. Ben buranın market kültürüne aşırı fazla alıştığım için Türkiye'ye gittiğimde markette hiçbir şey alasım gelmiyor mesela. Bu da İtalya'nın garip durumlarından biri. Ben başlarda markette zorlanmıyordum. Çünkü istediğim çoğu şeyi bulabiliyordum. Sadece yoğurdu vesaire bulmak biraz daha zor olabiliyordu. Çünkü Greek yoğurt almanız gerekiyor. Hangisi Intero, Magro bir şeyler yazıyor. Çünkü İtalyanlar genelde yoğurdu tatlı vesaire yiyor. Böyle bir garip durumlar yaşayabiliyordunuz ya da etleri ayrıştırmakta zorlanıyordum.
Fakat bunlara alışınca çok kolay oluyor. Zaten hepimiz Akdeniz kültüründen geldiğimiz için belli başlı alışkanlıklarımız çok benziyor. O yüzden genellikle aradığınız sebze meyveyi bulmak ya da eti bulmak çok zor olmuyor. Bir süre sonra alışıyorsunuz. Alıştıktan sonra sıkıntı yaşayabiliyorsunuz Türkiye'ye gittiğinizde. Çünkü İtalya'da aldığınız ürünlerin aynı kalitesini Türkiye'de bulmak maalesef ki eskisi gibi kolay olmuyor. Ya da aradığınız çeşitlilikte ürünleri bulmak zor olabiliyor alıştıktan sonra. Hadi o zaman diğeriyle devam edelim. İtalya'nın bir diğer farklılığı diyebiliriz ki trafik alışkanlıkları. Trafik alışkanlıkları Türkiye'dekinden çok farklı diyebiliriz. Çünkü sistemleri çok farklı, trafik ışıklandırma sistemleri çok farklı, yaya geçidi muhabbeti çok farklı, dört yollar farklı, tramvay çok fazla kullanıldığı için tramvay yollarına alışkanlık durumu vesaire de söz konusu. Eğer İtalya'da trafiğe çıkmayı planlıyorsanız, ki ben kişisel olarak hiç İtalya'da daha trafiğe çıkmadım, biraz daha dikkatli olmanızı öneririm. Çünkü İtalya'da dört yollarda hem her dört yoldan tramvay rayı geçebiliyor. Hem ortasında kaldırım olabiliyor, hem otobüs durağı olabiliyor, hem de araba geçebiliyor ve bir sürü kavşak vesaire, çok karmaşık olabiliyor Türkiye'ye nazaran. Eğer İstanbul'da ya da İzmir'de yaşamışsanız vesaire çok zorlanacağınızı düşünmüyorum trafik konusunda. Fakat dikkatli olmakta tabii ki de fayda var. Biraz da sosyalleşme ritüellerinden bahsedelim. İtalyan halkının sosyalleşme türü Türkiye'dekinden birazcık farklı diyebiliriz. Aslında çok daha farklı açıkçası. Şimdi biz Türkiye'de mesela dışarı çıktığımızda bir yemek yemek isteriz, sonra kahve içmek isteriz, sonra bir tatlı yemek isteriz. Tüm günü böyle bir yerden bir yere geçerek bitirmeye çalışırız. Gün sonunda yine bir şeyler atıştırıp sonra evimize döneriz. Ya da uzun vakitler kafelerde oturup sohbet muhabbet edip çay kahve içmeyi çok severiz. Fakat İtalya'da bu böyle olmuyor. İtalyanlar kahve kültürünü böyle uzun uzun yapmayı sevmiyorlar mesela. Bize en çok garip gelen şeylerden biri, İtalyanlar oturup kahvesini hemen içip gider. Oturup saatlerce muhabbet etmeyi sevmez. Ne zaman İtalyanlar muhabbet etmeyi sever? İtalyanlar yemek yediği zaman çok fazla muhabbet etmeyi sever, bizim tam tersimize. İtalyanlar oturur akşam yemeklerini 3 saat, 4 saat yiyebilir hatta. 9'a başlarlar, 12'ye kadar oturup muhabbet ederek kakara kikiri bir şekilde yerler. Bizde mesela bu çok fazla yoktur. Biz hemen yemeğimizi yeriz, sonra çayımızı içeriz, meyvemizi yeriz, o zaman muhabbet ederiz. Fakat İtalyanlar masada oturup muhabbet etmeyi çok sever. Onun dışında kahve kültürünü çok uzun tutmamakla birlikte İtalyanlar aperitivo yapmayı sever. Aperitivo nedir arkadaşlar? Aperitivo İtalya'nın en eğlenceli kısımlarından biridir. Her şehrin bir merkezi olur, meydan olur tabii ki de Türkiye'de olduğu gibi. Bu meydanlarda da bir sürü kafeler ve masalar olur. Hemen ortalarına masaları koyarlar. İtalyanlar bu mekanlarda oturup bir şeyler içip yanına bir şeyler atıştırmayı çok sever. Bu aperitivo dediğimiz olay, bir içecek içip yanına da belli başlı atıştırmalıkların onunla birlikte gelmesi şeklinde ilerler. İtalya'da bir içecek sipariş verdiğinizde bu yanına söylediğiniz ikramlar genellikle 1 euro tutar ve bir sürü şey gelir aslında. Pizza gelir, kuru yemiş gelir, fıstık vesaire gelir, cips gelir, bazı teralli denen küçük çörekler vesaire gelir. Ve çok bir yandan atıştırıp bir yandan bir şeyler tüketerek uzun uzun muhabbet etmeyi sever İtalyanlar. Bunda bizim Türkiye'de olan kahve kültürümüzün karşılığı bu şekilde diyebiliriz. Totalde en büyük farklılıklar diyebileceğimiz şeyler bunlar. İtalyanların kültürü bizden çok farklı olmadığı için, ikimiz de Akdeniz ülkesi olduğumuz için ve aile yapımız vesaire de benzediği için çok çok büyük farklılıklar, çok büyük bir kültür farkı yaşamaktan korkmayın arkadaşlar. Böyle bir şey olmayacak. Sadece belli başlı bu küçük şeyler var. Bunun dışında çok büyük size problem yaratabilecek şeyler değil. Bunlar da zaten hızlıca alışabileceğiniz durumlar. Sadece İtalyan arkadaş edinip biraz vakit geçirmek sizin için yeterli olacaktır. Bu haftalık videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.